Klavyenizde hiç kullanmadığınız tuşlarınız var mı? Varsa hangileri? Muhtemelen bu videoyu bilgisayarınızdan izliyorsanız bir yandan da klavyenize göz atıyorsunuz. Ben size yardımcı olayım. Klavyenin üst tarafında Print Screen ile Pause arasında Scroll tuşu, hemen alt tarafta da CTRL'nin yanında çoğu klavyelerde menü tuşu bulunuyor. İşte bu videoda varlığıyla yokluğu bir olan bu iki tuşu inceleyeceğiz. İlk bilgisayarlar sizin de tahmin edebileceğiniz gibi günümüzden farklı tasarlanmış ve kullanımları da oldukça zordu. O zamanlar mouse kullanılmıyordu. Mouse ile yapılabilecek işlemlerin tümü klavyeden gerçekleştiriliyordu. 1981'de IBM tarafından bulunan ve kısa süre içerisinde tüm klavye standartları arasında yer alan scroll tuşu veri işlerken kullanıcılara büyük kolaylık sunuyor ve hayat kurtarıyordu. Bu kaydırma kilidinin temel görevi yazı yazma esnasında imlecin olduğu yeri kilitlemesiydi. Tuş açık olduğunda klavyedeki ok tuşlarıyla işaretçiyi hareket ettirmek yerine ekranı, sayfaları kaydırabiliyorsunuz. Yani Scroll Lock tuşu günümüzde mouse'larda bulunan ortadaki tekerleğin scroll tekerleğinin görevini yapıyordu. Hatta tuşa bastığınız zaman klavyenin üzerinde minik de bir led yanıyordu. Aynen Num Lock, Caps Lock ve F Lock tuşlarında olduğu gibi. Günümüzde hala bazı programlar scroll tuşunun fonksiyonlarını destekliyor. Bunların başında da Excel geliyor. Scroll Lock kapalı iken ok tuşlarıyla hücreler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Scroll Lock açık olduğunda da ok tuşlarıyla sayfaları kaydırabiliyorsunuz. Şu anda mouse varken bu tuşa ne ihtiyaç var diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Zaten birçok klavye üreticisi de Scroll Lock tuşunu düzenlerinden kaldırdı. Hala geçmişteki mirasa saygı gösteren bazı üreticilerse bu tuşun fonksiyonunu değiştirdi ve işlevsel hale getirdi. Mesela benim kullandığım Logitech G513 klavyede ses kısma tuşu Scroll Lock tuşunun alt fonksiyon olarak bulunuyor. Gelelim klavyede kendi kendine takılan diğer bir tuşa. CTRL'nin hemen yanında konumlandırılmış menü tuşuna veya diğer adıyla uygulama tuşuna bakacağız. Bu tuşta uygulamaların içerik menüsünü açıyor. Örnek vermek gerekirse, dosya yöneticisinde bir klasöre gelip mouse'a sağ tıklayınca menü açılıyor ya, İşte bu tuş o menüyü mouse kullanmadan açmanızı sağlıyor. Tuşa basarak menüyü açabilir, ok tuşlarıyla seçim yapabilirsiniz. Günümüzde birçok klavyede Scroll Lock ve menü tuşu bulunmuyor. Ama siz illa klavye üzerinden içerik menüsünü açmak istiyorsanız o zaman Shift artı F10 yaparak o menüye ulaşabilirsiniz. Baktılar ki bu menü tuşu incinmiş, Microsoft da harekete geçti ve kullanılmayan bu tuşun fonksiyonunu ve etiketini değiştirdi, yerine Office tuşu koydu. Artık kısa yollarla, mesela Office tuşu artı W'ye basarak Word, Office tuşu artı P'ye basarak PowerPoint açabiliyoruz. Kısa yolları kullanarak işimizi kolaylaştırabiliyoruz. Bu tuşlar boş boş mu duracak? Hayır, Sharp Keys gibi programlarla o tuşlara fonksiyonlar atayabilir, makrolar atayabilir ve daha işlevsel hale getirebilirsiniz. Geçmişten günümüze baktığımızda F-Lock ve menü tuşu artık tarihe karıştı. Ama Scroll Lock yani klavyenin apandisiti orada durmaya devam ediyor.